yolculuğumuza kutup keşiflerini tanıyarak devam ediyoruz. İlk olarak Otto Sverdrup'u tanıyalım. Otto Sverdrup 1854'te Norveç'in Bindal bölgesinde doğdu. 1899 ve 1902 yılları arasında Fram ile birlikte Kanada Arktik bölgesindeki Ellesmera adasında 3 kez daha kışladı. Eskimo yöntemlerini benimseyen Sverdrup ve ekibi toplam 260 bin kilometre karelik bir alanın haritasını çıkarmayı başardı. Bu diğer tüm kutup keşiflerinden daha fazla. 26 Kasım 1930'da 76 yaşında vefat etti. Sverdrup'un ardından Nansen'i tanıyarak devam ediyoruz. Fridtjof Nansen 1861-1930 tarihleri arasında yaşamış, o zamanki adı Christiania olan Oslo doğumlu ünlü gezgin, bilim insanı ve diplomat. Milletler Cemiyeti'ndeki çalışmaları ile 1922'de Nobel Barış Ödülünü almıştır. Büyük çoğunluk tarafından Norveç tarihindeki en önemli şahsiyetlerden biri sayılır. Fram ile birlikte çıktığı Kuzey Kutbu yönündeki keşif gezilerinde büyük bir başarı kazandı. Sonraları başarılı bir zoolog ve okyanus bilimci haline geldi. Nöron teorisinin öncülerinden biri oldu. Ardından Roald and Galbraith Gravning Amundsen'le devam ediyoruz. 1872-1928 yılları arasında yaşamış olan Roald Amundsen, Güney Kutbu'na ulaşan ve Kuzeybatı geçidini aşan ilk denizci olan Norveçli bir keşiftir. Atlas Okyanusu'nu Büyük Okyanus'a bağlayan deniz yolunun varlığına kesinlik getirdi. Daha önce geçilememiş olan Kuzeybatı geçidinin baştan sona kadar gemiyle aşılabileceğini gösteren ilk gemici oldu. Ardından Kaptan James Cook'u tanıyarak devam ediyoruz. 1728-1779 yılları arasında yaşamış James Cook, 1768 ile 1779 yılları arasında Pasifik Okyanusu'na ve özellikle Yeni Zelanda ve Avustralya'ya yaptığı 3 yolculuğuyla ünlü bir İngiliz keşif, haritacı ve deniz subayıydı. Pasifik'e 3 yolculuk yapmadan önce Newfoundland'ın ayrıntılı haritalarını yaptı. Bu yolculuk sırasında Avustralya'nın doğu kıyı şeridi ve Hawaii adaları ile kaydedilen ilk Avrupa temasını ve Yeni Zelanda'nın kaydedilen ilk devriye gezisini gerçekleştirdi. Hemen ardından John Franklin'i tanıyarak devam edelim. 1786-1847 yılları arasında yaşayan Kral William Adası doğumlu Britanyalı gezgin, kaşif John Franklin henüz 15 yaşındayken Avustralya'ya bir keşif gezisine çıktı. 1818 yılında Spitzberg adalarını geçerek kuzey yolculuğuna çıkan 2 gemiden birinin kaptanı olarak ilk kutup seferini yaptı. Hemen ardından Kaptan Robert Falcon Scott gelmekte. 1868'de İngiltere'de doğan ve 1912 hayatını yitiren Robert Falcon, İngiliz Kraliyet Donanması subayı ve kaşifiydi. Antarktika bölgelerine 2 sefer düzenleyen Scott, ilk seferinde 82G enlemine ilerleyerek yeni bir güney rekoru kırdı ve Güney Kutbu'nun da bulunduğu Antarktika platosunu keşfetti. İkinci girişimde Scott, Amundsen'in Güney Kutbu keşif gezisinden 5 haftadan kısa bir süre sonra 17 Ocak 1912'de Güney Kutbu'na ulaşan 5 kişilik bir gruba liderlik etti. Son olarak Sir Ernest Henry Shackleton'ı tanıyarak bitirelim. Henry Shackleton 1874 İrlanda doğumlu olan Shackleton, 20. yüzyılın başlarında yaptığı Antarktika keşifleriyle tanınan bir keşiftir. 1901'de kaşif Robert Falcon Scott ve Dr. Edward Wilson ile ilk keşif seferine çıktı. Bu seferde ün kazanan Shackleton bir sonraki keşfine 1907'de çıktı. 1908'de Antarktika'ya ikinci kez ayak bastı. Pek çok denemeden sonra kaşifler 88-23 enlemine vararak bir güneye inme rekoru daha kırdılar. Ama Güney Kutbu'nda 180 kilometre kala geri dönmek zorunda kaldılar. Shackleton Antarktika'da 3000 kilometre kadar yürüdükten sonra bir kez daha İngiltere'ye döndü. Bu kez bir kahraman olarak karşılandı ve kral tarafından asalet payesi verildi. 14 Aralık 1911'de Roald Amundsen Güney Kutbu'na ilk ulaşan kişi oldu. 1922'de Güney Georgia'da hayatını kaybetti.